Tadın ve görün. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda tarihin derinliklerine bir yolculuk yapıp Peygamber Hezekiel'in ekmeğini hazırlıyor olacağız. Bildiğiniz bütün ekmek tariflerini unutun. Çünkü bu tarif Tanrı tarafından Hezekiel peygambere verildi. Milattan önce 586 yıl öncesine dayanan bu tarifi şimdi sizlerle birlikte yapacağız. Bu tarif kutsal kitapta Hezekiel'de 4. bölüm 9. ayette geçer. Bora, bize ayetlerimizi okur musun? Tabii ki. Buğday, arpa, bakla, mercimek, darı, kızıl buğday al. Bir kaba koy. Bunlardan kendine bir ekmek yap. Bir yanına uzanacağın 390 gün boyunca bu ekmekten yiyeceksin. Sen okurken aklıma ne geldi biliyor musun? Bu ekmek sadece bir tarif değil, aynı zamanda çok güçlü bir mesaj taşıyor. İsrailoğullarının sürgün ve kıtlık yıllarını hatırlatıyor. Yani bir nevi apokaliptik yemek gibi bir şey mi? Son zamanlarda hayatta kalma ekmeği gibi mi? Öyle de diyebiliriz. O zaman malzemelerimizi verelim. Malzemelerimiz kırmızı mercimek, kırmızı buğday, normal buğday, arpa, bakla ve darı. Su, tuz ve maya kullanıyoruz. Şu an Tanrı'nın detaylı bir tarif verdiğine şahit oluyoruz. Her şeyin yaratıcısı olan Tanrı aynı zamanda büyük bir şef. Listeye baksanıza, içinde yok. Resmen enerji deposu. Glutensiz değil ama bol proteinli. Kesinlikle ve tamamen doğal. Bu tahıllar kıtlık zamanı insanların hayatta kalabilmeleri için bir araya getirilmiş. Ama bu tarifin bir detayı daha var. Nasıl pişirilmesi gerektiğini hatırlıyor musun Bora? Hatırlıyorum ama umarım o eski tarifi bugün kullanmayız. Merak etme, biz modern koşullarda pişireceğiz. Ama ekmeğimizi yaparken bu ekmeğin tarihine biraz inelim. Hezekiel kitabının 4. bölümünde Tanrı Hezekiel peygambere bir tuğla alıp üzerine Yeruşalim'in resmini çizmesini söylüyor. Evet, ayrıca bir kuşatma duvarını da çizmesini istiyor. Çünkü kutsal kitapta günah bizle Tanrı arasında bir duvar örüyor. Maya koydun mu Boracığım? Koydum. Tamam. Ve ardından kıtlık mesajı da geliyor. Ve Hezekiel ekmeğinde kullanılan malzemeler aslında kıtlığın bir sembolüydü. Haklısın, bu malzemelere bakınca aynı bir dilencinin torbası gibi. Çünkü o zamanlar dilenciler böyle evden eve insan kapı kapı gezip insanlar ne verirlerse alırlarmış. O zamanki insanlar da genelde bu fazla kalan, arta kalan bakliyatlardan, tahıllardan verirlermiş. Yani bir evden bir avuç mercimek, diğer evden bir avuç buğday, diğerinden de biraz arpa almak gibi değil mi? Aynen öyle. O zamanlar dilenciler bu torbalarında topladıkları tahılları bir araya getirirler, sonra da öğütürlermiş. Bu arada biz hamurumuzu yaptık. 1 saat mayalandırdıktan sonra 200 derecede fırında pişireceğiz. Peki Bora, Hezekiel'in 390 gün sol tarafına yatmasının anlamı neydi? Tanrı İsrail halkının 390 yıllık günahını yüklenmesini istedi. Sonra sağ tarafına dönüp Yahuda halkının 40 yıllık günahına karşılık bu şekilde yatmasını istedi. Yani toplamda 430 gün boyunca bu şekilde yattı. Ne kadar enteresan değil mi? Hezekiel'in yaptığı şey ne kadar da İsa'ya benziyor. Hezekiel bir şey yapmadığı halde halkının günahlarını taşıdı. Tıpkı İsa'nın çarmıhta günahlarımızı taşıdığı gibi. Tadın ve görün. Ekmeğimiz hazır. Evet, tam bir hayatta kalma ekmeği. Tadı nasıl? Tadı biraz eski çağları anımsatıyor. Nasıl yani? Dürüst olayım mı? Yani aç kalırsam yerim ama sabah kahvaltıya reçelle gitmez ki bu. Amaç lezzet değil ki, hayatta kalmak. Hezekiel'in ekmeği bize şu mesajı veriyor. Tanrı zor zamanlara halkını hazırlar.
Aynı zamanda Hezekiel'in ekmeği yurt dışında çok sağlıklı bir ekmek olarak biliniyor ve satılıyor. Öyle mi? Bilmiyordum. Tanrı Hezekiel'e bu ekmeği sadece günde 20 şeker yani 220 gram tüketmesini emrediyor. Ne kadar da az bir porsiyon. Ne yapıyorsun? 220 gram ne kadar diye bakıyorum. Ama işte bu kadar. Bu kıtlık döneminde hayatta kalmak için en az miktarda yemekle yetinmek zorunda kalıyorlar bence. Evet, aynı zamanda her şeyin Tanrı'dan geldiğini ve ona güvenmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Hayatta kalmak için gereken her şeyi o sağlar. Yani mesaj şu, kriz çıkarsa fırınınız hazır olsun. Bu ekmeği siz yapmış olsaydınız nasıl olurdu? Yorumlarda bizimle paylaşın. Beğeni tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekmeğiniz bol, kıtlık uzak olsun. Cennet bahçesindeki meyve salatasından kuzunun düğün yemeğine. İşte tadın ve görün. Tadın ve görün.